Merhabalar. Sizden çokça gelen bir soruyu tekrar yanıtlamak istiyorum. Hastalarım bana diyorlar ki, hocam üst göz kapağım çukur ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bunun için yağ enjeksiyonu mu yapayım, dolgu mu yaptırayım? Karar veremedim. Siz ne önerirsiniz? Aslında bu konuda çok sayıda video çektim fakat bu konuyu yeniden bir aydınlatmak gerekiyor sanıyorum. Şöyle aslında yani şunu yapın ya da bunu yapın derken biraz huzursuz oluyorum ben çünkü seçimi tamamen hastanın yapmasını istiyorum. İkisinin de artılarını eksilerini kısaca anlatayım isterseniz. Hyaluronik asit dolgu yaptığımız zaman yani hazır kutu halinde bize gelen hyaluronik asit dolgular ile üst göz kapağını doldurduğumuz zaman hemen o anda tamamen sonucu görüyoruz. Yani çok az fark ediyor oturduktan sonra bile. Genellikle tekrar bir rötuşa falan da ihtiyaç olmuyor. Fakat rötuşa ihtiyaç olursa genel hastalarımı ben bir ay sonra kontrole çağırıyorum. Diyorum ki bir aydan önce gelmeyin. Çünkü çok iyi oturması ancak bir ayda oluyor. Üst göz kapağının derisi zaten çok ince. Deri altına yapmıyoruz tabii dolguyu ama gene de oturması zaman alıyor. Siz bir aydan önce gelmeyin diyorum. Bir ay sonra da hasta geldiğinde genellikle her şey yolunda oluyor. Çok nadiren ikinci bir tüp eklemek gerekebiliyor hastanın üst göz kapağındaki çukurluğa bağlı olarak. Ve sonra hastayla uzun bir süre işimiz bitiyor. Yani ortalama 1 sene kadar ya da 1,5 sene kadar hasta bize bir daha gelmiyor. Hızlı bir şekilde uygulama yapılıyor ve sonucu hemen görüyoruz. Artısı bunlar. Negatifleri ise üst göz kapağında eğer hastanın dolguya alerjisi varsa, daha önce hiç dolgu yaptırmadıysa ve bunu bilmiyorsa ve üst göz kapağında çıktıysa bu alerji ortaya, o zaman üst göz kapağında böyle bu şey gibi top top, şiş, öbek hoş olmayan bir görüntü oluyor. Özellikle hasta gözünü kapattığında onu çok net bir şekilde görebiliyor. Hafifçe dolgunun görünmesinden bahsetmiyorum. O olabilecek bir şey ve genellikle hastaları da çok rahatsız etmiyor. Gözlerini çok böyle aşırı kapamadıkları sürece görünen bir dolgu olmuyor çünkü. Fakat gözlerini açık bile tutsalar böyle top top, öbek üst göz kapağında o şiş görüntü hastaları çok rahatsız ediyor. Zaten gördüğüm anda ben diyorum ki bunu eritmek zorundayız. Dolguyu hyaluronidaz denen yani hyaluronik asiti eriten hyaluronidaz denen enzim aracılığıyla enjekte ederek o bölgeyi eritiyoruz ve sorun çözülüyor. Korktuğumuz şeylerden bir tanesi de üst göz kapağında bir şekilde oradaki damarlara çok yakın olduğu için damar içi enjeksiyondan korkuyoruz. Damar içi enjeksiyonlarda o bölgeyi besleyen alanda cilt adasına gelirse eğer cilt adasında beslenmeyen alanlar olabiliyor. Yani deride kuruma, dökülme gibi, çürüme gibi halk arasında tabir ediliyor. Nekroz diyoruz biz tıbbi olarak. Olabiliyor ama hiç görmedim. Yani hiç gördüğüm bir şey değil. Gene de bu konuda hastaları ben bilgilendiriyorum. Bu durumda hyaluronidaz denen enzimi hemen o anda hastanın o bölgesindeki damarların olduğu bölgeye enjekte edersek damar içindeki hyaluronik asiti eritme gibi bir şansımız da var. Yani %100 değil, o damarı denklemek çok zor ama en azından öyle bir ihtimal var. Dolgu enjeksiyonları bu şekilde. Yağ enjeksiyonlarına geçersek, yağ enjeksiyonunu bir kere hastalara diyorum ki ben yağ enjeksiyonu isteyen hastalar çok kararlı geliyorlar. Zaten dolgu hiç düşünmeden geliyorlar. Diyorlar ki ben kalıcı bir işlem istiyorum. Zaman alabilir oturması, birkaç kere gerekse bile ben bu işlemi yaptırmak istiyorum. Çünkü şöyle oluyor. Hasta bize geliyor. Mevcut hangi bölgesinde yağ var ise o bölgeden uygun kalınlıkta bir kanül ile dışarıya yağları alıyoruz. Daha sonra onu bir işlemden geçiriyoruz. Aynı gün gene üst göz kapağını uyuşturarak yağları uygun şekilde uygun tabakalara enjekte ediyoruz. Koyduğumuz yağ dokularının hepsi tutmuyor. Hemen hemen yarısı tutuyor, yarısı eriyor diyebilirim. Fakat yarısı eriyor diye biz buraya böyle çok fazla miktarlarda yağ dokusu vermiyoruz. Gene de gerekenden çok az fazla verilebilir fakat çok fazla vermiyoruz. Çünkü fazla verdiğimizde tutacak olan yağ dokularının da tutmasını engelliyoruz. Yani düşünün ki toprağa tohum ekiyoruz. Böyle düzenli bir şekilde tohumları belli aralıklarla diktiğinizde bütün fideler çıkar. Ama bir avuç bir yere atarsınız, 5 tane bir yere atarsınız o zaman onların bir kısmı çıkar, bir kısmı çıkmaz. Çıkanların da bir kısmı yaşamaz. Öyle düşünün. Aynen fidan mantığıyla yağ enjeksiyonunda da eğer düzgün bir şekilde minik noktalar halinde yağ dokularını ekerseniz fazla olmasa bile onların tutma olasılığı daha fazla olur.
Dolayısıyla yağ enjeksiyonunu yapıyoruz ilk seansını. Sonra hastayı evine gönderiyoruz. 2-3 gün sonra tekrar tabii bir kontrol etmek istiyoruz. Eğer hasta il dışında vesaire yaşamıyorsa görmeyi tercih ediyoruz 4. gün ya da 3. gün gibi. Dokunmamız gereken, hafif oynamamız gereken yerler varsa masajla vesaireyle bir miktar düzeltmeler yapabiliyoruz. Sonrasında hastaya diyoruz ki gidin 3 ay sonra geri gelin. Hasta 3 ay sonra geliyor. Biz ilk seansta aldığımız yağların bir kısmını da tüp bebek gibi doku dolabında saklıyoruz. Eksi 86 derecede saklanan bu dokuları 3 ay sonra eğer hasta tekrar istiyorsa ya da ihtiyaç varsa, yani eriyen dokuların erimesinden sonra, yani bir kısmı tutup bir kısmı erimişti ya, eriyen dokulardan sonra eğer göz kapağında hala bir miktar çukurluk varsa diyoruz ki ikinci bir seans yapalım. 3 ay sonra o yağ dokularıyla bu defa sizden yeniden yağ almadan yeniden üst göz kapağına o yağları veriyoruz. Ve dolayısıyla o yağlar da tuttuktan sonra artık genellikle 3. seansa neredeyse hiç ihtiyaç kalmıyor. Tabii yağ enjeksiyonu tutmasını belirleyen çeşitli faktörler var. Yani gerçekten beni çok şaşırtıyor bazı hastalar. Bazı hastalarda yağ dokusunu veriyoruz, sanki hiç vermemişiz gibi hop eriyip gidiyor. Fakat bazı hastalarda da yağ kalitesi o kadar iyi ki tek seansta bile verdiğimiz yağ dokularının neredeyse hepsi tutuyor. Yani ben de gözlerime inanamıyorum. Aynı teknikle alıyorum, aynı teknikle hazırlıyorum ve aynı teknikle saklıyorum saklanması gereken dokuları. Ve aynı şekilde veriyorum. Fakat bazı hastalarda yağlar çok iyi tutuyor, bazı hastalarda daha az tutuyor. Bunda yağın kalitesinin etkili olduğunu düşünüyorum. Yaşın etkili olduğunu düşünüyorum. Yani çok şişman kişilerdeki yağ dokularının çok kaliteli olmadığını kişisel olarak keşfettim. Fakat tabii bunu tıbbi olarak tanımlamak için bazı çalışmalar yapmak lazım. Ama benim gözlemlerim bu şekilde. Yağ enjeksiyonunu görüntü olarak bana göre daha doğal oluyor. Ve sonuç olarak da daha kalıcı bir yöntem. Yani evet, birkaç kere uğraşıyorsunuz, ufak asimetriler vesaireler olabiliyor. Fakat sonunda tamamen hepsi tutuyor, kalıyor ve erimiyor. Hasta da bundan sonraki hayatına o şekilde devam ediyor. Her sene size dolgu için gelmiyor. Aslında bunlar avantajları. Fakat hasta beğenmezse, bunları çıkarın atın derse, işte o zaman yapacak çok bir şey yok. Cerrahi olarak kesip o yağ dokularını çıkarmak dışında yapılabilecek çok fazla şey yok. Yani çeşitli yağ eritici yöntemler denenebilir. Denediğim hastalarım var nadiren. Fakat çok etkili olmuyor. Çok yavaş etki eden şeyler bunlar. Mesela Morpheus 8 deneyebiliyorum yağ dokularını eritmek için. Mutlaka bir miktar faydası oluyor ama birkaç seans yapmak gerekiyor. En hızlı yöntem tabii ki cerrahi olarak kesip o bölgedeki fazla yağ dokularını çıkarmak. Şimdiye kadar hiçbir hastada gerek olmadı ama böyle bir riski var. Ben bunu beğenmiyorum, hiç hoşlanmadım, bunları çıkarın diyen hastam olmadı. Ama gene de böyle bir risk olduğu için ben hastaları uyarıyorum. Kesin kararlıysanız gelin diyorum. İşte bana böyle çok fazla soru sorduysa, böyle sayfalar dolusu soru soran hastalarımız oluyor. Soruyorlar. Diyorum ki size yağ yapmayalım. Gelin size dolgu yapalım. Çünkü yani siz çok kararsızsınız. Kafanızda tamamen netleştirmeden yağ enjeksiyonu için gelmeyin. Eğer dolgudan mutsuz olursanız çözümü var ama yağdan mutsuz olursanız çözümü yok diyorum. Bayağı anlattım. Umarım anlaşılmıştır. Yağda da aynı riskler mevcut bu arada. Dolguda hyaluronidaz enjekte edebiliyoruz. Ufak da olsa o bölgedeki damar içindeki dolguyu eritme ihtimali var ama yağda öyle bir çözüm yok. Fakat bu konuda hastalarımıza şöyle diyorum, bana güvenin, kendinizi bana bırakın, olacağı varsa olur. Bu kadar yıldır bu işlemi yapıyorum. Gereken bütün önlemleri alıyorum. İnanın ben sizden daha çok korkuyorum herhangi bir komplikasyon olmasından ve belki gereken önlemlerin 3-5 kat fazlasını bile almış olabilirim. O yüzden içiniz rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde bu işlemi yaptırın diyorum. Çünkü hakikaten hasta huzursuz olduğunda işler de yolunda gitmiyor. Rahat, doktoruna güvenen ve ne yaptıracağına kesin karar vermiş şekilde hastalarımızın bize gelmesini istiyorum. Eğer karar veremedilerse de zaten
işlem yapmıyorum, hastaları geri gönderiyorum. Peki tutan yağlar ne kadar kalır? Kalıcılık ne kadar diye soruluyor. Şöyle, tutan yağlar tamamen sizin yaşlanma sürecinize bağlı. Çünkü o yağ dokularını biz üst göz kapağınıza artık ektik ve onlar orada tuttu, yani aşılandı. Nasıl saç ekiyoruz? Saçlar tutuyor orada ve sizin saçınız oluyor. Yağlar da aynı şekilde o bölgede sizin yağlarınız. Fakat çok fazla aç gezersiniz, yorgun olursunuz, çok uykusuz kalırsınız, çok ağır yaşam şartlarınız vardır, çok yoğun çalışıyorsunuzdur, çok üzüntüler atlatırsınız, depresyona girip çıkmışsınızdır vesaire. Beslenmeniz kötüdür. O zaman bütün vücudunuzdaki yağ dokuları eriyeceği gibi yüzünüzdeki yağ dokuları da zaman içerisinde eriyebilir. Fakat her şey optimumsa, her şey çok iyi gidiyorsa, yaşlanma süreci de yavaş seyredeceği için büyük ihtimalle yağlarınız sizinle 3-5 sene kadar kalacaktır diye düşünüyorum. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. En çok sorulan sorulardan biri de bu. Yağın kalıcılığı nedir? Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizleri arayabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler.